Geçtiğimiz haftalarda Ankara 22 yıllık uzun bir aranın ardından tarihi bir NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Bütün Batı kamuoyu Türkiye'nin NATO içindeki konumunu, savunma harcamalarını ve Doğu Avrupa'daki caydırıcılığını tartışırken Ankara diplomasisi sessiz sedasız yönünü çok daha geniş bir coğrafyaya, küresel üretimin ve ticaretin yeni merkez üssü haline gelen Güneydoğu Asya'ya kırmıştı. Peki bir NATO üyesi olan Türkiye, İki süper gücün bilek güreşi tuttuğu Pasifik coğrafyasında tam olarak ne arıyor? Hepsinden önemlisi Güneydoğu Asya ülkeleri neden yüzünü Ankara'ya dönme ihtiyacı hissediyor? Herkese merhaba. Ben Dr. Elif Kaya, küresel politik iktisat uzmanı ve İstanbul Aydın Üniversitesi Çin Araştırmaları Merkezi Müdürüyüm. Bugün savunma sanayindeki teknoloji transferlerinden Malaka Boğazı'nın kritik deniz güvenliğine, dolarsızlaşma hamlelerinden küresel tedarik zincirlerindeki kırılmalara kadar bu büyük ortaklığı 10 maddede masaya yatıracağız. Hazırsanız başlayalım. Güneydoğu Asya Uluslararası Birliği, yani hepimizin bildiği adıyla ASEAN, Endonezya, Malezya, Singapur, Tayland ve Vietnam'ın da aralarında bulunduğu 10 ülkeyi kapsıyor. 690 milyonu bulan devasa nüfusu ve 3,9 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğüyle kağıt üzerinde dünyanın en büyük 8. ekonomisinden bahsediyoruz. Fakat bu devasa ekosistem şu an küresel siyasetin en sıkıntılı sıkışmalarından birini yaşıyor. Tabloya bakalım. 2025 yılında ABD ile ASEAN arasında mal ticareti 580 milyar dolarlık rekor bir seviyeye ulaştı. Washington kendi küresel ticaretinin yaklaşık %10'unu sırf bu bölge üzerinden yürütüyor. Madalyonun diğer yüzünde ise Pekin var. Çin 2026'nın ilk 4 ayında ASEAN bölgesine yaptığı ihracatı %19 artırdı. Bu artış Vietnam'da %22'ye, Tayland'da %25'i, Malezya'da %23'ü buldu. Burada asıl dikkat çekici detay Çin'in bölgeye sattığı ürünlerin niteliğinde saklı. İhracatın çok büyük bir kısmı yarı iletkenler ve elektronik bileşenlerden oluşuyor. Mesela Vietnam sırf 2025'te Çin'den 84 milyar dolarlık elektrikli makine ve elektronik parçası ithal etti. Yani ASEAN ülkeleri Çin'in ürettiği ara girdileri monte edip batıya satan dev bir fabrikaya dönüşmüş durumda. Fakat Washington bu tablodan son derece rahatsız. Bunlar aslında gizlenmiş Çin malı diyerek aktarma ticaretine %40'a varan ek vergi getiriyor ve bölgeye ağır güvenlik şartları koşuyor. Dolayısıyla ASEAN bir tarafta Çin'in teknolojik ve sanayi hakimiyeti, diğer tarafta ABD'nin gümrük duvarları ve askeri baskısı arasında adeta nefessiz kalmış vaziyette. İşte bu yüzden ASEAN merkezliliği vurgusu yaparak kendi oyun alanını açmaya ve iki dev dışında güvenebileceği alternatif aktörler bulmaya çalışıyor. Temmuz 2026'da Ankara'da gerçekleşen NATO zirvesinde liderler aynı masaya oturduğunda ittifakın ana gündemi Çin'i çevrelemek ve Asya Pasifik'teki askeri varlığı güçlendirmekti. Zirve bildirilerinde Türkiye'nin jeostratejik konumuna ve caydırıcı askeri gücüne övgüler dizildi. Fakat Ankara aynı günlerde çok farklı bir kulvarda vites büyütüyordu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da açıkça ifade ettiği gibi Türkiye'nin NATO üyesi olması doğuda esnek, çok taraflı ve bağımsız güvenlik ilişkileri kurmasına kesinlikle engel değil. Nitekim bu stratejik yaklaşımın en somut meyvesi NATO zirvesinden hemen birkaç gün sonra geldi. 21 Temmuz 2026'da Manila'da toplanan ASEAN Dışişleri Bakanları Türkiye'ye örgütün 12. tam diyalog ortağı statüsünü verdi. Bu strateji uluslararası ilişkiler literatüründe hedging theory ya da çok taraflı dengeleme teorisi olarak adlandırılır. Singapurlu ünlü akademisyen Evelyn Goh'un da vurguladığı üzere orta ölçekli güçler sistemdeki tek bir hegemon güce körü körüne bağlanmak yerine birden fazla küresel aktörle eş zamanlı ilişkiler kurarak olası riskleri dağıtırlar. Ankara'nın bir yandan NATO zirvesine ev sahipliği yapıp hemen ardından Pasifik'te ASEAN'ın resmi ortağı haline gelmesi Batı bloğundan kopmak anlamına gelmiyor. Aksine yalnızca Batı'ya dayanarak 21. yüzyılın riskleri yönetilemez diyen son derece rasyonel bir dengeleme siyaseti gösteriyor. Peki Güneydoğu Asya başkentleri neden gözlerini Türkiye'ye çevirdi? Çin'in bölgeye akıttığı ucuz ve sübvanse edilmiş mallar bugün Endonezya ve Tayland gibi ülkelerde yerli üreticinin belini büküyor, fabrikaların kapanmasına yol açıyor. Diğer taraftan ABD askeri ittifaklar üzerinden sert koşullarda yatıyor. Bölge ülkeleri iki süper gücün vesayetinden kaçıp nefes alabilecekleri üçüncü bir yol arayışındalar. Türkiye bu noktada eşsiz bir profil sunuyor. Bir yandan NATO üyesisiniz,
diğer yandan Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin en kritik ortağısınız. Hepsinden önemlisi Endonezya, Malezya, Brunei gibi bölge ülkeleriyle tarihsel, kültürel, dini bağlara sahipsiniz. Bu ilişki ağını Economic Statecraft yani ekonomik araçlarla diplomatik etki yaratma ve Joseph Nieme'nin kurumsallaştırdığı yumuşak güç çerçevesinde okumak gerekiyor. Türkiye bölgeye sadece bir ticaret ortağı olarak gitmiyor. TİKA üzerinden yapılan altyapı ve kalkınma projeleri yürütüyor, burslarla öğrenci yetiştiriyor, Kızılay ile insani yardım taşıyor. Yani klasik emperyal güçlerin aksine havuç ve sopası olan bir diplomasi değil, karşılıklı saygıya dayanan bir alan açıyor. Türkiye ve ASEAN ülkeleri küresel sistemin dayatmalarını aşmaya çalışan bağımsız aktörler olarak tam bu noktada buluşuyor. Ankara ile Pasifik arasındaki bu yakınlaşmanın tartışmasız en lokomotif gücü Türk savunma sanayidir. Rakamlar zaten durumu net bir şekilde ortaya koyuyor. 2025 yılında Türk savunma ve havacılık ihracatı %48 gibi rekor bir artışla 10,05 milyar dolara ulaştı. 2026 hedefi ise 11 milyar doları aşmak. Nitekim Mayıs 2026'da İstanbul'da düzenlenen Saha Expo'da sadece ilk 3 günde 8 milyar dolarlık imzalar atıldı ki bir önceki fuarın toplamı 6,2 milyar dolardı. Güneydoğu Asya sahasına baktığımızda ise ezberlerin bozulduğunu görüyoruz. Endonezya 5. nesil milli savunma uçağı K'nın ilk yabancı alıcısı oldu ve tam 48 adetlik devasa bir sipariş için 26 Temmuz 2025'te İstanbul'da İDEF 2025 fuarında ticari sözleşmeyi imzaladı. Anlaşma Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun şahitliğinde devletten devlete çerçevesinde gerçekleştirildi. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'nun açıklamasına göre paketin toplam değeri 12-15 milyar dolar arasında. İlk teslimatların ise 2028-2030 döneminde başlaması planlanıyor. Malezya cephesinde ise Türk İHA'ları Pasifik'in en hassas noktasında konuşlanıyor. Malezya yaklaşık 85 milyon dolar karşılığında aldığı 3 adet Anka-S İHA'sını Güney Çin Denizi'ni gözetlemek üzere doğrudan Labuan hava üssüne yerleştiriyor. Gemiler Ocak 2026'da Malezya'ya ulaştı, Nisan 2026'da ilk uçuş yapıldı ve Haziran 2026'da resmi devreye alma töreni gerçekleştirildi. Burada asıl devrim niteliğindeki unsur teknoloji transferi modelidir. Batılı merkez ülkeler yüksek teknolojiyi her zaman bir siyasi şantaj ve bağımlılık aracı olarak kullandı. Endonezya'nın 2020'de ABD'den talep ettiği F-35'lerin satışına onay çıkmaması yerine 9 yıllık bekleme listesi gerekçesiyle F-16 veya F-A-18 dayatması bunun en taze örneğidir. Türkiye ise pazara bambaşka bir felsefeyle giriyor. Birlikte üretelim. Kaan'da ortak üretim, Anka'da yerel montaj, korvetlerde know-how paylaşımı sunarak bölge ülkelerinin üzerindeki küresel teknoloji ambargolarının kırılmasını hedefliyor. Türkiye'nin Pasifik stratejisinde iki ana taşıyıcı sütun var. Endonezya ve Malezya. Şubat 2025'te Cumhurbaşkanlığı düzeyinde yapılan ziyarette atılan 13 farklı imza, Temmuz 2026'da çok daha kritik bir aşamaya geçti. Endonezya parlamentosu, Türkiye ile yapılan savunma işbirliği anlaşmasını resmen onaylayarak ortaklığı tamamen hukuki ve stratejik bir güvenceye kavuşturdu. 2015 yılında Kaplan MT ortak tank projesiyle başlayan bu yolculuk, bugün Baykar'ın Endonezya'da TB3 ve Akıncı üretecek dev tesisler kurmasıyla devam ediyor. Malezya'da ise SMT ve G7 Aerospace ortaklaşa taktik mini İHA üretimine başladı. İki ülke arasında münasebetler artık sadece geçici bir silah satışı ya da basit bir mal alımından ibaret değil. Savunma sanayinden serbest ticarete, akademik değişim programlarından diplomatik ortaklıklara kadar çok katmanlı bir doku örülüyor. Sektörlerden birinde yaşanabilecek olası bir tıkanıklık ilişkinin bütününü bozmuyor. Aksine tarafları birbirine daha da entegre hale getiriyor. 890 kilometre uzunluğunda, en dar yeri sadece 2,8 kilometre olan Malaka Boğazı abartısız küresel ekonominin şah damarıdır. Yılda 7 trilyon dolarlık malın küresel deniz ticaretinin yaklaşık %30'unun ve Çin'in ham petrol ithalatının %80'inin geçtiği devasa bir boğum noktasından bahsediyoruz. Ancak 2026 yılının Şubat ayında Batı Asya'da patlak veren kriz ve Hürmüz Boğazı'nın seyri sefere kapanması durumun seyrini değiştirdi. Küresel petrol arzının %20'si bir anda kesintiye uğrayınca Uluslararası Enerji Ajansı bunu tarihin en büyük enerji şoku olarak duyurdu. Bu kriz ASEAN ekonomilerine de ağır bir darbe vurdu. Bölgenin enerji maliyetleri bir ayda 3,36 milyar dolar arttı. Filipinler acil durumu ilan etti. Hürmüz denklemden çıkınca Malaka Boğazı'nın güvenliği bir anda hayati bir ulusal güvenlik meselesine dönüştü. Kopenhag ekolünün güvenlikleştirme ve geçit teorilerine göre sıradan bir ticaret rotası bir kriz anında devletlerin varoluşsal güvenlik kaygısına dönüşür. İşte Türkiye, Endonezya'ya ihraç
ihraç edilen fırkateynler, Malezya'ya verilen korvetler ve insansız deniz araçlarıyla tam da bu boğazın güvenlik mimarisinde rol alıyor. ABD'nin burayı ben kontrol ederim dayatmasına karşı kıyı devletleri kendi güvenliğini kendisi sağlasın diyen yerel ve özerk bir deniz diplomasisi destekliyor. Washington ile Pekin arasında ticaret savaşları kızıştıkça batılı teknoloji devleri üretim üslerini hızla Çin dışına taşımaya başladı. ABD'nin Çin menşeili ürünlere uyguladığı %145'e varan gümrük vergileri yüzünden Apple, Dell, HP ve Microsoft gibi devler montaj hatlarını Vietnam, Tayland ve Malezya'ya kaydırdı. Omdia verilerine göre Güneydoğu Asya'nın küresel bilgisayar üretimindeki payı kısa sürede %15'ten %30 seviyelerine çıktı. İşte bu devasa küresel değer zincirlerinin yeniden yapılanması sürecinde Türkiye son derece stratejik bir kesişim noktasında duruyor. Türkiye'nin ASEAN ile olan ticaret hacmi 2010'da 6,5 milyar dolarken 2025 sonunda 16,12 milyar dolara fırladı. Ancak Türkiye'nin vaadi klasik tedarikçi ilişkilerden çok farklı. Türkiye, otomotiv, tekstil, makine ve savunma sanayinde Güneydoğu Asya'ya sadece ucuz montaj yaptıracağı bir saha olarak bakmıyor. Ortak Ar-Ge yapalım, tasarımı beraber geliştirelim, üçüncü pazarlara birlikte satalım diyerek küresel üretim zincirinde her iki tarafı da bir üst lige çıkaracak adil bir ortaklık modeli sunuyor. Küresel ticarette ABD dolarının hegemonik gücü, kur dalgalanmaları ve Washington'ın finansal yaptırımları bir silah gibi kullanması, gelişmekte olan tüm ekonomilerde ciddi bir huzursuzluk yaratıyor. ASEAN artı 3 bloğunun kendi arasında başlattığı yerel para birimleriyle ticaret mekanizmaları, işlem maliyetlerini %80'e varan oranlarda azaltmayı başardı. Örneğin Japonya ile Endonezya, ticari işlemlerin ötesine geçerek tüm ikili ekonomik ilişkilerinde yen, rupi kullanımını genişletti. Gelişmekte olan ekonomiler için küresel ticarette dolara %100 bağımlı olmak, Amerikan Merkez Bankası'nın alacağı tek bir faiz kararıyla ya da Washington'ın tek taraflı bir yaptırımıyla kriz yaşamaktır. Türkiye'nin Malezya ile mevcut serbest ticaret anlaşması ve Endonezya ile yürüttüğü CETA müzakereleri tam da bu finansal bağımlılığı esnetmeyi hedefliyor. İki tarafın da ortak arzusu yerel para birimleri ve entegre dijital ödeme sistemleri üzerinden ticaret yapabilmek. Bu yaklaşım Amerikan dolarını tamamen sistem dışına atmak gibi ütopik bir iddia taşımıyor. Aksine küresel finansal şoklara karşı kendi finansal kalkınlığını oluşturmak anlamına geliyor. Her şey 2004 yılındaki Hint Okyanusu tsunamisi sonrasında Türkiye'nin Endonezya ve Malezya'ya ulaştırdığı insani yardımlarla ivme kazandı. 2012-2021 yılları arasında TİKA, AFAD, Kızılay kanallarıyla bölgeye toplam 13,4 milyon dolarlık kalkınma ve insani yardım aktarıldı. Kurumsal düzeydeki ilişkiler ise 2010 yılında Dostluk Antlaşması'nın imzalanması, 2017'de sektörel diyalog ortaklığı ve son olarak Temmuz 2026'da tam diyalog ortaklığı statüsünün alınmasıyla kademeli bir diplomatik süreç izledi. Devletler arasındaki ortaklıkların yalnızca askeri veya ekonomik çıkarlarla değil, süreç içinde inşa edilen toplumsal algılar ve normlarla da şekillendiğini savunur. TİKA projeleri, Türkiye burslarıyla sağlanan eğitim olanakları, kriz dönemlerinde yardım faaliyetleri, diplomatik ilişkilerin toplumsal zeminini pekiştiren unsurlar oldu. Yaklaşık 20 yıla yayılan bu insani diplomasi ve sosyal-kültürel temaslar bugün 48 adetlik Kaan Savaş uçağının tedarik sürecini ve ortak İHA üretim tesisleri gibi somut savunma sanayi projelerine zemin hazırladı. Joseph Nie'nin yumuşak güç teorisinde belirttiği üzere kültürel ve insani araçlarla kurulan etki, sert güç unsurlarıyla desteklenen stratejik işbirliklerinin sürdürülebilirliğini artırmaktadır. Küresel jeopolitiğin ve dünya ekonomisinin ağırlık merkezi artık geri dönülemez bir şekilde doğuya kayıyor. ASEAN kabul ettiği 2045 vizyonu ile kendisini İndo-Pasifik'in tartışmasız en büyük merkezi olarak konumlandırmış durumda. Türkiye ise Malezya ile ticaret hacmini kısa sürede 10 milyar dolara çıkarmayı, 2028'de savunma ihracatında 11 milyar dolar eşiğini devirerek dünyada ilk 10 üretici arasına girmeyi hedefliyor. Ancak Dışişleri Bakanlığımızın da hassasiyetle vurguladığı gibi diplomasi masalarında kazanılan statüler tek başına bir anlam ifade etmez. Bu resmi ortaklıkları net takvimlere bağlı, finansmanı çözülmüş ve somut projelerle desteklemek şarttır. 21. yüzyılın yeni küresel güç dengeleri artık tek bir süper gücün vesayetinde şekillenmeyecek.
Çok kutuplu dünyada kazananlar, bölgesel aktörlere esnek, adil ve çok yönlü ittifaklar ağı kurabilenler olacak. Türkiye-ASEAN hattı, küresel sistemdeki dayatmalara karşı kendi özerk oyun alanını yaratmaya çalışan iki dinamiğin buluşmasıdır ve önümüzdeki 10 yıl boyunca küresel siyasetin en çok konuşulan akslarından biri olacaktır. Ankara zirvesinin hemen ardından Türkiye'nin Pasifik sınırlarında kurguladığı bu devasa jeopolitik ve ekonomik satranç hamlesini tüm boyutlarıyla inceledik. Bir sonraki GZT 10-10 yayınında görüşmek üzere. Hoşçakalın.